Değerli dostlarım, hayat zaman zaman bize güzellikler sunsa da içinde acı ve karamsarlık gibi zorlu dönemleri de barındırıyor. Tam bu anlarda ihtiyacımız olan tek şey Stoa felsefesi olabilir. Çünkü Stoa felsefesi insanların mümkün olduğunca en iyi şekilde yaşamalarına yardımcı olan bir düşünce sistemidir. Stoa felsefesi insanları mümkün olan, en iyi şekilde yaşamalarına yardımcı olan bir düşünce sistemidir. Bu felsefe pozitif duyguları artırarak negatif duyguları azaltmayı hedefler. Bireylerin karakteristik erdemlerini geliştirmelerine olanak sağlar. İnsanlara gerçekten önemli olanın ne olduğunu hatırlatır ve daha fazlasını elde etmek için sizi farklı düşünmeye davet eder. İnsanın temel amacına mutluluğu yerleştiren bu felsefeye göre bireylerin yapması gereken tek şey doğayla uyumlu yaşamaktır. Çünkü doğaya uyumlu olan hiçbir şey kötü değildir. Stoa felsefesi tarihine baktığımızda onun 3 dönemle ele alındığını görüyoruz. Bunlar kurucusu Zenon ile başlayan eski Stoa dönemi. En önemli temsilcisinin Poseidonidos olduğu Orta Stoa dönemi. Son olarak ta İmparatorluk Stoası olarak da bilinen Son Stoa dönemidir. Stoa felsefesinin 4 temel erdemi vardır. Bilgi, cesaret, adalet ve ölçülülük. Bu erdemleri benimseyen bir insan, Stoa felsefesine daha da yaklaşmış demektir. Talihsizliklere karşı sükunetle yaklaşmak, doğanın evrensel düzenine uyum sağlamak, Stoacılık perspektifinde önemli değerlerdir. Felsefe, bilgelik, fizik ve mantık olmak üzere 3 temel unsur etrafında şekillenir. Fizik ahlakı destekler, mantık, fizik ve ahlak arasında görünmez bir bağ kurar. Stoacı bilge, bu 3 unsuru kullanarak doğayı kavrar ve yaşamına uysal bir temel oluşturur. Stoacılığı bu kadar değerli ve önemli kılan şey, çabuk anlaşılabilir olması, çabuk uygulanabilir olması ve insan yaşamına faydalı olacak şekilde yaratılmasıdır. Bireylerin huzur bulmasında ve güçlü yönlerini keşfedebilmek oldukça pratiktir ve bu da onu popüler hale getirmiştir. Bu 3 unsurun Stoa felsefesinde neye denk geldiğini bazı örneklerle açıklamak mümkündür. Kozmosun yapısını inceleyen fiziği bir ağaca, insanların bu yapı içinde nasıl hareket edeceğini gösteren ahlakı, verimli bir tarlaya ve fizik ile ahlakı koruduğu için mantığı da surlara benzetirler. Onlara göre felsefe canlı bir varlıktır. Mantık bu canlıyı oluşturan kemik ve sinirler ahlak, fizik ise ruhtur. Mantık, ahlak ve fizik arasında görünmez bir bağ var. Mantıktan söz etmek, ahlaktan söz etmektir. Ahlaktan söz etmekse fizikten söz etmektir. Bunlar aynı aklın çıktısıdır. Dolayısıyla bilge kişi, mantık ile fiziği kullanarak doğayı kavrarken yaşama uygun ahlaki gerçekliğe uysal bir temel yaratmaktadır. Stoa ahlakının hedefi insan ruhunun evrensel akıl içinde biçim kazanmasını ve doğaya isteyerek uymasını sağlamaktır. Çünkü doğanın yasaları aklın yasalarıdır. Eski ve Orta Stoa döneminin filozoflarına ait yazıtların hiçbiri günümüze kadar ulaşmamıştır. Bundan dolayı Stoa felsefesi genellikle son dönemiyle, diğer bir adıyla İmparatorluk Stoası dönemiyle tanınmıştır. Bu dönemin en meşhur filozofları bir oyun yazarı ve avukat olan geçmişinde kölelik yapan Epiktetos ve Roma İmparatoru olan Aurelius olmuştur. Stoacı filozofların hiçbiri koltuk filozofu olmamıştır. Onlar ilhamını bizzat hayattan yaşayarak, görerek almış çalışmalarında tıpkı kurucu gibi ahlakı merkezine koymuştur. Stoacılar iyi bir yaşamın ahlaki eylemlerin en önemlisi olduğunu düşünürken, iyi yaşam isteyenlere adil bir insan olmaları yönünde öğütte bulunmuştur. İnsan, tanrısallığın ve hayvansallığın bütünleştiği bir noktada yer almaktadır.
Fakat hayvansallıktan uzaklaşırken tanrısallığa yaklaşmayı görev edinmelidir. İnsan kendini güçlü kılmalı, yüceliğini uysallıkla kurmalı, özgürlüğünü de uysallıkla ele almalıdır. Bu bakımdan Epiktetos özgürlük yalnız çok iyi bir şey değil, aynı zamanda son derece uysal bir şeydir demiş. Bir stoacı, tanrı olmak için çıkmış insandır. En yetkin düzeye çıktığında onu mutsuz edecek hiçbir şey yoktur. Hastalık geçirse de, hor görülse de, ölmeye yaklaşsa da mutlu olur. Çünkü mutluluk ahlaklı ölçüttür. Epiktetos, bir at şarkı söyleyemediği için mutsuz olmaz. Koşamadığı zaman mutsuz olur, demiştir. Bir stoacı ise adalet, iyilik, bağlılık ve merhamet gibi tanrısal özellikler yitip gittiğinde mutsuz olur. Stoa felsefesinin en bilinen filozofu Aurelius'dur. Uzun yıllar boyunca savaş meydanlarında yer alıp her türlü acıya şahit olan bu adam, bilge olmanın ve insanlara adil davranmanın yollarını arıyordu. Küçüklüğünde Epiktetos'un çalışmalarından çok etkilenmişti ve yaşamına Stoa felsefesini entegre etmeye karar verdi. Savaştan arta kalan zamanlarda çadırına çekilip günlüğüne ölçülü, bilge ve erdemli bir insan olarak yaşamak için verdiği mücadeleyi yazdı. Bugün Kendime Düşünceler adlı kitabıyla fikirlerine ulaşabildiğimiz Aurelius tarihteki tek filozof, imparator olarak adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Stao ahlakı olan insan anlayışının birincil kaygısı, doğruyu yanlıştan ayırma ve buna göre hareket etme davranışı olarak gördüler. İnsan ahlakın yolundan gittiğinde mutluluğu bulabilir ve ahlaki erdemlerle benliğin ve toplumun iyileştirilmesi için çalışmayı öğrenebilir. Stoacı, bilge yaşam karşısında mutlak ağırbaşlılığı seçmiş kişidir. O talihsizlik yakasına yapıştığında da, aşağılandığında da ve en önemlisi ölüm kapısına dayandığında da soğukkanlıdır. Çünkü stoacı yaşamın doğallığını bilir ve ölümünde doğanın bir parçası olduğunu sindirmiş. Onlara göre güzel ölmek de insana yaraşır bir davranış halidir. Nasıl yaşamalıyız ya da nasıl mutlu olabiliriz sorusunun ortaya çıkardığı bir felsefe olan stoacılık, bir bilgelik ahlakı olmakla birlikte hakikati saygılı olmayı, arzularımızı ve irademizi kontrol etmeyi, yazımızı akıl yoluyla kabullenmeyi, duygularımızı doğanın özünden kopmadan dizginlemeyi öğütleyen öğretisi, insanın ruhunu evrensel akıl içinde biçimlendirme ve doğaya uyum sağlama çabasını yansıtır. Aurelius gibi stoacı filozoflar yaşamın zorluklarına karşı soğukkanlılıkla yaklaşmayı öğrenmiş ve bilgeliği günlük yaşamla birleştirmişlerdir. Bu anlayışla stoacılık sadece bir felsefi düşünce değil, aynı zamanda günlük yaşamımıza rehberlik eden bir yaşam felsefesidir. Talihsizliklere karşı direnç göstermek, erdemli bir yaşam sürmek ve doğayla uyum içinde var olmak stoacılık sayesinde mümkündür. Unutmayın, stoacılık bize her an her durumda iyi yaşama fırsatı sunar. Bu düşünce sistemiyle donanmış bir birey olarak yaşamın getirdiği zorlukları aşabilir, mutluluğu içsel bir dengeyle yakalayabilir ve bilgelikle dolu bir hayat sürebiliriz. Konu ilginizi çektiyse veya ilgileniyorsanız bizi takip edin. Aynı zamanda da abone olmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Sürdürdüğümüz bu zorlu hayatta daha rahat nefes almak ve ilerlemek hepimizin ortak amacı. İyi dileklerimizin gerçekleşmesi ümidiyle sevgi ve sağlıkla kalın.